Hepimizin de bildiği gibi aslında şirketlerin en büyük problemi bulut ve sunucu tarafındaki büyümelerin kontrolsüz bir şekilde olması. Kod ortamında bir nodu ayağa kaldırmak gibi düşünmemek lazım. Aslında uygulamanın yaşam döngüsünü yönetebilen bir platform Morpheus Enterprise. Morpheus Enterprise aslında hayatına 2015 yılında Morpheus Data ile başlıyor. Zaten piyasada kullanılan ve bilinen bir ürün. Speak Up Tech'e hoş geldiniz. Ben Sercan. Ben Engin. Geleceği şekillendiren teknolojileri, onları geliştiren uzmanlarla derinlemesine konuşuyoruz. Sercan, bugün Morpheus'tan bahsedeceğiz, biliyor musun? Ama Matrix'teki değil. Evet, Engin'in de söylediği gibi Hewlett Packard Enterprise konuğumuz ve kendileriyle Morpheus çözümlerini konuşacağız. Ve HP Türkiye'den arkadaşlarımız bizimle beraber. Sungur Bozdoğan, herkesin bildiği ve HP Hibrit Bulut Bölge Satış Yöneticisi. İnan Özdoğlu, seni de herkes tanıyor tabii ki. HP yine Türkiye Hibrit Bulut çözüm mimarısın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Az önce Engin söyledi, biz Morpheus konuşacağız dedik. Peki biraz önce ilk soruyu seninle başlayayım. Morpheus Enterprise nedir? Özellikle piyasada ikisi, yani VM Essentials'la Morpheus çok karıştırılıyor. Farkları nedir? Biraz bize bahseder misin? Morpheus Enterprise aslında hayatına 2015 yılında Morpheus Data ile başlıyor. Zaten piyasada kullanılan ve bilinen bir ürün. Aslında altyapıları, yani IT altyapılarının tek bir platformdan, tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir yazılım çözümüdür. VM Essentials ise aslında geleneksel sanallaştırma platformuna alternatif olarak KVM üzerine yazılmış bir sanallaştırma hipervizör çözümü. KVM üzerine yazılmış ama bu çok yeni bir ürün olduğu anlamına gelmiyor. Aslında 2015 yılına itibaren geliştirildiği için şu anda da 2024'ten itibaren aslında HP tarafından geliştirilmeye devam eden bir ürün. Yani aslında 10 yıllık bir tepe ürünü siz aslında arkada KVM üzerine yazdığınız VM Essentials'la birleştirdiniz. Çok doğru. Aslında şöyle daha basit bir anlatımla bir HP Morpheus Enterprise'ı bir alışveriş merkezi olarak düşünürsek, içerisinde mağazaları, dükkanları, kafeteryaları, VM Essentials da bu alışveriş merkezi içerisindeki bir mağaza olarak düşünebilirsiniz aslında. Yani VMware başka bir mağaza ya da fiziksel sunucular bir mağaza. Morpheus bunların hepsini Çok tek doğru. noktadan yönetebiliyor. Çok doğru. Çok güzel. Çok doğru. Ve biz burada hep böyle dijital dönüşümden de bahsediyoruz bu kanalda Sungur ve şirketlerin 3 tane büyük problemi var. Her zaman maliyet elbette ki, operasyonel karmaşıklık ve performans. Burada Morpheus Enterprise nasıl avantajlar sağlıyor? Hepimizin de bildiği gibi aslında şirketlerin en büyük problemi bulut ve sunucu tarafındaki büyümelerin kontrolsüz bir şekilde olması. Morpheus Enterprise tam olarak aslında adreslediği yer burası. Ne yapıyor? Öncelikle merkezi bir görüntüleme sağlıyor. Yani oradaki bütün maliyetleri görünür kılıyor. Sonrasında bir sanal sunucu yaratırken oradaki farklı alternatiflerin fiyatlarını gösteriyor. Bu da doğru bir alternatif seçilmesini, bunun sonucunda da aslında lisans maliyetlerinde %90'a varan bir maliyet avantajı sağlıyor. Çok güzel. Performans konusunda peki neler sağlıyor? Performans konusunda şöyle, self servis portali olduğu için aslında orada insan hatalarını bir kere önüne geçiyor. Provisioning'leri çok daha hızlı yapabiliyoruz. Bunun sayesinde aslında oradaki kazandığımız, IT ekiplerinin kazandığı süreyi kendileri için daha verimli, daha yenilikçi projelere kullanabiliyorlar. Vay, sihirli değnek gibi ama self-service portala tekrar girelim. İnan, şimdi Sungur'un anlattıklara bakacak olursak benim işte Amazon'da 10 tane sanal sunucum var, Azure'da 5 tane sanal sunucum var, bir VMware ortamım var, orada 15 tane var, bir VM Essentials ortamı var, burada 20 tane var. Ben bunları tek noktadan istediğim gibi yönetebiliyor muyum? Tabii ki de mümkün. Şöyle aslında Morpheus Enterprise çok geniş bir ekosistemi yönetiyor. Burada sadece hani public cloud tarafında baktığımızda 3 büyük hyperscaler'lar değil, bunun yanı sıra işte Google Cloud platformunun, AWS'in, Azure'un yanı sıra Oracle Cloud'da ekleyebiliriz. IBM Cloud'da ekleyebiliriz. Alibaba'yı da ekleyebiliriz. Çok geniş bir ekosistem. On-prem'e indiğimizde de sadece VMware değil, beraberinde VM Essentials'ı, Hyper-V'yi, Nutanix ve diğer KVM distrolarını da yönetebilir durumdayız. Bunun yanı sıra ek olarak da container'ı buraya ekleyebilir durumdayız. Container'da da sadece Vanilla değil, OpenShift'i de ekleyebilir durumdayız. SUSE Rancher'ı da buraya ekleyebilir durumdayız. Peki Rancher'ın her ikisinde yani bir ücretlisi var, ücretsiz var. Hepsini yönetebiliyor Tabii mu? ki de mümkün.
Sen biraz bahsettin ama yani Kubernetes ortamlarını ve işte container deployment'ı destekliyor mu sonuçta Morpheus Enterprise? Evet, hani detaya girmek gerekirse orada şöyle ki sadece infraya yardımcı olarak düşünmemek lazım orada. Yani bir pod ortamına bir nodu ayağa kaldırmak gibi düşünmemek lazım. Aslında uygulamanın yaşam döngüsünü yönetebilen bir platform Morpheus Enterprise. Dolayısıyla biz platform as a service'i sunabilir durumdayız. Aslında bare metal'den direkt oradaki hikayeyi alıp uygulamaya kadar, developer'ın önüne kadar götürebilir durumdayız. Sercan, bugün Morpheus'tan bahsediyoruz biliyor musun? Ama Matrix'teki değil, böyle diyordu. Tamam. Şimdi self-service portala girelim. Ben büyük bir şirketim. Kendim bir self-service portal yapmak istiyorum ki yetkilendirdiğim kullanıcılarım kendilerine sanal sunucu açabilsinler ya da işte buna göre klonlayabilsinler sanal sunucularını. Ben bunları ölçebileyim. Hatta gerekirse departman bazında işte fiyatlandırabileyim. Ay sonunda diyeyim ki ya işte insan kaynakları development senin için şu sunucular kullanmış. Bunun da birim fiyatı şu kadardır. İşte buradan da şöyle bir aslında bir maliyetin çıkıyor şeklinde genel bir rapor alabilir miyim? Mümkün. Şöyle, self-service portalı bir marketplace gibi düşünebilirsiniz. Aslında public cloud'larda çoğunuzun da kullandığı bir marketplace. Bunu on-prem indirgiyoruz. Aslında hibrit bulut da diyebiliriz buna. Günün sonunda public cloud iş yükleri de burada olabilir. Ve bu hibrit bulut marketplace üzerinden IT ekiplerinin değil, developerların, user'ların da ulaşabileceği bir portal yaratıyoruz aslında. Hani bir örnek vermek gerekirse normalde IT ekibine bir request gidiyor. İşte bir MongoDB kurması lazım mesela. Ne yapacak? Oradaki OS'i ayağa kaldırıyor olması lazım. İşte güvenlik uygulamalarını, üzerine backup'ını, restore'unu hepsini ekliyor olması lazım. Bu da dolayısıyla en ufak bir aslında kurumda yarım günlük bir iş. Biz burada blueprint mantığıyla bunların hepsini bir araya getiriyoruz. 2 ya da 3 katmanda. Yani OS'i, üzerine kurulacak web servisi, onun üzerine kurulacak database'i hepsini paketliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ve direkt kullanıcılarınıza, direkt developer'ınıza, o request'i açan developer'a bunu sunabilir durumdasınız. Oradan birkaç klikle bu kaynağı kendisi konsüm ediyor olabilir. Çok güzel. Peki sanallaştırma katmanı okey. İşte Kubernetes katmanı okey. Bunun daha da altında bir otomasyon sistemim var benim. İşte Ansible gibi bir mekanizmam var. Bunları yönetebiliyor muyum? Tabii ki de mümkün. Sadece Ansible değil bu arada. Oradaki şemsiyeyi biraz da Chef Puppet'la da aslında açıyor olabiliriz. Hatta bunun yanı sıra bir AWS ortamında çalışıyorsanız orada CloudForm'u da işin içine ekleyebiliriz. Ya da bir Azure ortamında çalışıyorsanız Arc Template'i de ekliyor olabiliriz. Ya da multi-cloud çalışıyorsanız Terraform'u da ekliyor olabiliriz. Bunların hepsini aslında bir sequence'e sokuyor Morpheus Enterprise. Ortak bir dil sunuyor. Ortak bir syntax sunuyor. Hepsinin dilinden anlıyor. Yani aslında hikayeye Ansible olmasa bile bir Python script'le, bir Shell script'le de başlıyor olabilirsiniz. Bunu gidip günün sonunda bir playbook'a bağlıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Çok güzel. Ya bir de şöyle gerçekten acayip, şimdi size bakarken sizi herkes tanıyor dedim ya. Ciddi anlamda hepimiz yıllardır sektördeyiz. Yaklaşık herhalde 20 sene. Kaç yıl oldu sektörde? 20 seneye 20 yakın. sene. Senin de 20'ye yaklaşık yakın. 20 sene. Benim de öyle. 20'yi aştık neyse ben. Yaşlara Yaşlar girmeden. ortaya çıkmasın. Ancak gerçekten de sanallaştırma ortamına baktığımız zaman, şimdi biraz daha sanallaştırma konuşuyoruz. Çok ciddi bir dönüşüm, değişim döneminden geçiyoruz. Evet. Ve şirketlerde işte son kullanıcılar, bizim müşteri dediğimiz ya da son kullanıcı dediğimiz şirketler çok büyük değişimleri talep ediyorlar. Ve bu dönemde aslında bayağı bir farklı ihtiyaçlar da çıkıyor. Belki hani soruyu ilk sana sorayım Sungur. Müşterilerin bu değişiminde bu Morpheus çözümleri nasıl kolaylıklar sağlıyor? Neler yapıyorsun? Aslında şöyle, Morpheus Enterprise bir çatı ürünü olduğu için çok seamless diyeyim. Öyle bir rahat bir geçiş sağlıyor. Çünkü farklı ortamları o çatı altında yönetebildiğiniz için kullanıcılar, son kullanıcılar çok da zorlanmadan aslında bu değişime ayak uydurabiliyorlar. İlk sorularımda operasyonel karmaşıklık dedim ya. Aslında karmaşıklık hani 20 yıldır bizim hep duyduğumuz şeyler. IT bölümleri karmaşık olmasın ister ama sen de bu şekilde adresliyoruz diyorsun. Daha seamless dediğin, hani daha sade, daha kolay, daha yumuşak diye. Hani Türkçeleştirmeye çalışayım. Tam anlamıyla bir Türkçe kelime henüz koymadık oraya. Sen inan eklemek ister misin buna? Şöyle, arka tarafındaki migration'da aslında Zerto ile yapıyor olabiliriz. Zerto sadece on-prem'de çalışan değil, public cloud'da da çalışabilen bir ürün. Dolayısıyla public cloud'da, Azure'da ya da AWS'te bir iş yükü varsa
onu on-prem'e çekiyor olabiliriz. Ki VME tarafında entegrasyonunda geldi yakın zamanda. Şu an rekabetle de direkt hani Burak'ın burada güzel bir analojisi var. Havada şarjör değiştirerek aslında datayı aslında convert edebilir durumdayız. Dolayısıyla Zerto işin içine ekleyebiliriz ki 5 saniye geriden gelecek şekilde özellikle mission critical uygulamaları çok hızlı bir şekilde VM Essentials'a geçiriyor olabiliriz. Veeam kullanıyor olabiliriz. Oradaki uygulamaya, workload'a bakıp aslında yani buradaki hani geçişte bu 10 dakikalık kesinti bizim için sıkıntı değil denirse orada Veeam'i de yine kullanıyor olabiliriz. Yani doğru mu anladım? Ben düzgün bir sistemi kurdum. Morpheus çatısı tepede duruyor. Evet. Arka tarafta Zerto'yu da iyi programladım. Azure'daki bir sanal sunucumu lokale aldım. Lokaldeki sanal sunucumu Amazon'a gönderdim. Örneğin bunların fiyatları zaman zaman değişebiliyor. Ya işte şu anda Azure'da büyük bir indirim var. Bir sürü sunucumuz Zerto'yla bunu otomasyona bağladım. O tarafa gönderiyorum, bu tarafa. Doğrudur. Takır takır her yerde değişiklik yapabiliyorum. Native Güzel. olarak Zerto ile konuşuyor. Biz Zerto'yu satın almadan önce de Morpheus Data eski adıyla Zerto ile entegrasyonu zaten vardı. Zaten vardı. Çok güzel. Zaten tecrübeli bu konuda diyorsun. Peki değişim hiçbir zaman kolay olan bir şey değil. Ve değişim tetikleyen en önemli şeylerden biri de maliyetler aslında. Peki nasıl ücretlendiriliyor Morpheus Enterprise? Yani kullanıcı sayısına göre mi, kaynak sayısına göre mi? Biraz bilgi verir misin? Orada aslında kullanıcı sayı adedinden bağımsız, core adedinden bağımsız soket bazlı lisanslama yapılıyor. Çok güzel. Yani aslında core bazlı değil, soket bazlı lisanslarına bu gerçekten çok ciddi bir maliyet avantajı sağlıyordur. Kesinlikle öyle. İnan, şimdi tamam çok güzel bir otomasyon sistemi var ama şirketlerde de zaten bir ITSM yazılımı çalışıyordur ve onlar zaten kendilerine göre bir takım otomasyon yapmışlardır. Yani benim örneğin bir Service Core gibi, bir Manage Engine gibi yazılımım var. Ben API'lerle Morpheus'a bunu bağlasam, kullanıcım gerekirse benim ITSM'e bir ticket açsa, o ticket aslında otomatik tetiklense ve oradan işte Morpheus'tan işte ne bileyim bir sanal sunucu kurulsa. Böyle kendi ITSM yazılımımla entegre edebilir miyim? Mümkün. Native olarak zaten bu uygulamalarla konuşabilir durumda. 90'dan fazla uygulamanın native bir şekilde destekler durumda. Eğer desteklemiyorsa da o ekosistemin içinde değilse REST API konuşması bizim için yeterli. Arayüzden yapabildiğimiz her işlemi günün sonunda REST API ile de karşılayabilir durumdayız. Ve ITSM entegrasyonuna geldiğimizde, yani sorunuza geri geldiğimizde direkt aslında size kullanıcılar bir request ile gelmek yerine ITSM'e gidip case açıyor olabilir. Case'den direkt Morpheus Enterprise'ı trigger ediyor olabiliriz ve o kullanıcı nerede oturuyorsa, identity resource'u neyse, Active Directory olabilir, bir single sign-on tool olabilir. Oradaki otantikasyonu sağlayıp güvenli bir şekilde kullanıcıyı içeriye alıp sonrasındaki aşamaları gerçekleştirir. OS kurulacaksa OS üstüne işte database'inin, web servisinin vesaire kurulması ve sizin eklediğiniz policy'lerin oraya kurgulanması, orchestration, automation bazında bunların hepsi mümkün. Peki benim yine büyük bir ortamım var. Ve bu ortamda yıllar içerisinde birileri gelmiş, bir takım sunucular açmış, sonra kimse onu kapatmamış. Etrafta bir sürü zombi VM oluyor. Ve ben bunun da aslında ödemesini yapıyorum. Beni güzel bir monitoring yapsa bana, ben işte hangi sunucular kullanıyorum, ya şu sanal sunucu örneğin şu kadar zamandır kullanmıyorsun diye bana bir rapor çıkartsa, hatta bak sen şunları kullanmıyorsun, buradan da şu kadar aslında gelir kaybediyorsun dese, ben de onları bir kapatsam. Böyle bir yeteneği var mı? Sadece IT ekipleri bazında değil, finansı da buraya dahil edebilir durumdayız. Finansın en büyük sıkıntılarından birisi, yani satın almayı da bu işin içine eklediğimizde yaptığı yatırımın aslında görünür kılınması. Ve en çok sıkıntı yaşadığı konular aslında bunlar. Burada şunu yapabilir durumdayız. Sadece kullanıcının önüne işte bir sanal makineyi, konteyneri ayağa kaldırdığında bunun işte VMware'de, VM Essentials'ta ne kadar ediyoru değil, hani bunun bir karşılaştırması değil. Raporlamalarla birlikte finans ekibinin önüne şu an elimde bu kadar kaynak var. CPU'su, memorisi, diski şu kadar TL etti, bu kadar dolar etti, bu kadar euro etti tarzında çıktıları verebilir durumdayız. Dolayısıyla adam 3 senelik bir yatırım yapıyorsa o 3 senenin sonunda ne kadar harcamış, hangi kullanıcı harcamış? Yani showback'leri, chargeback'leri hepsini görebilir durumda. Ek olarak guidance'dan da çok kısa bahsedeyim. Eğer bir public cloud'da, işte bir Azure ortamında, AWS ortamında
sizin dediğiniz gibi tabiri caizse yatan bir VM varsa, yatan bir konteyner varsa bunları aslında görüp direkt admin'e bir geri bildirimde bulunabiliyor. Hatta ve hatta Azure tarafında Reserve Compute'la birlikte konuşup bu belli başlı aralıklarla uygun fiyatlar sunulması, Engin abi sen daha iyi bilirsin o tarafı. Estağfurullah. Bunları da aslında adresleyebilecek, o entegrasyona da dahil edebileceğimiz çok gelişmiş bir FinOps feature var Morpheus Enterprise'ın Sercan içinde. ben otomasyonu bağlarım. Bu ürünle çay bile demlerim söyleyeyim sana. Harika. Benim de bir şirketim olsa diye bir soru sormak istiyorum Engin. İzin Tabii. verirsen o soruları hep sen sordun ama. Estağfurullah. Ben de bir bulut sağlayıcısı olsam ve kaynaklarımı birbirinden izole etmek istesem nasıl yapıyor? Buna multi-tenancy deniliyor Morpheus Enterprise'ın içinde. Şunu yapabiliriz. Zaten Morpheus Enterprise bir master tenant olarak geliyor. Bu master tenant'ın altında siz farklı sub-tenant'lar açıyorsunuz. Ve bu sub-tenant'lara şirketlerinizi bağlayabilir durumdasınız. Hatta ve hatta bu sub-tenant'lar kendilerini de yönetebiliyor. Siz en tepede o subtenantları yönetiyorsunuz. Subtenantlar da altında adminlik verdiğiniz sürece oradaki polisler bazında kendileri de aslında o servisleri dışarıya satabilir hale geliyor. Ki Türkiye'de bunun bir örneği de var. Çok güzel. Çok güzel. Türkiye'de örneği var demişken. Ben de zaten Türkiye'deki referansları sormak istiyordum ama Sungur'la başlayayım ona. Türkiye'de kullanılmaya başlandı mı? Hangi müşteriler daha çok sizin odak müşterileriniz? Biraz bahseder misin? Tabii ki bizim şu andaki müşterilerimiz finans, telco ve servis sağlayıcılar genellikle. Ama enterprise müşterilerde de zaten şu anda çalışmalarımız devam ediyor. O tarafta da gelişip büyümeye hazırız. Hatta şu anda da çalışmalarımız, POC'lerimiz devam ediyor. Harika. Bir de az önce biraz şöyle bölge yöneticisi dedim sana. Sen de bölgeyi de kullanmadım ama biliyorum ki siz birçok ülkeden sorumlusunuz. Kaç adet ülkeydi? 21. 21 ülkeden sorumlusunuz. Aynen. Biri de Türkiye. Evet. Peki onlarla karşılaştırdığınız zaman onların Morpheus Enterprise kullanma işte becerileri diyeyim ya da işte olgunlukları ne görüyorsunuz? Nasıl yetişiyorsunuz? Ben çok aklımda Biz olan ne soru. durumdayız değil mi karşılaştırdığımız? Şöyle bölgedeki en büyük pazar bu arada Türkiye. En yaygın Türkiye'de varız zaten. 7'den fazla servis sağlayıcı da işte biraz önce bahsettiğim gibi telco, finans sektörlerinde zaten halihazırda ürünümüz var ve çalışıyor. Bölgede de benzer servis sağlayıcılarla, benzer enterprise'larla ilerliyoruz. Ama dediğim gibi en büyük buradaki pastadaki pay Türkiye'miz. Peki bugün adreslemediğimiz ama işte müşterilerin çok fazla sorduğu şöyle bir soru var. Bize çok geliyor dediğin bir soru var mı teknik olarak? Hani onun da altını çizelim. Genelde de müşteriler bu soruyu soruyorlar. Aslında hani çok da cevabı kolay. Bunu da bilsinler dediğim bir soru var mıdır aklında? Şöyle bunları biraz böyle kağıt üstünde anlattığımızda hepsi oturmayabiliyor aslında. Hani işte Hyper-V'de destekliyorsun, VMware'de destekliyorsun, işte KVM distrolarında, container'da destekliyorsun. Public cloud'larda var bu işin içinde. Nasıl oluyor? Bunların hepsini gösterebilir durumdayız. Bir demo ortamımız halihazırda zaten var. Ek olarak da müşterilerimizin aslında bize sunduğu kurguya göre bir POC ortamı tasarlayabilir durumdayız. Yani orada bir katalog ayağa kaldırıp, bir instance ayağa kaldırıp bunların hepsini belirli bir zaman zarfında onlarla birlikte yapabilir durumdayız. Dolayısıyla eğer Morpheus Enterprise'ı beğendiyseniz bize gelin, hemen bir demosunu yapalım. Sonrasında da sizlerle birlikte oturup POC'ni gerçekleştirelim. Ben de bu soruyu soracaktım çünkü bunu dinleyen müşterilerimiz işte öğrenmek istediler. Ne yapacaklar? HPE Türkiye'ye ulaşacaklar. Çok kolaymış gibi anlatıyor değil mi bütün Evet. bunların hepsi? Kolay aslında. İnan kadar bu işte çalıştığın zaman çok kolay gelmeye başlıyor. Peki bir de müşterilerimiz dinlediği kadar iş ortakları da dinliyor. Onlar da bunu konumlamak istedikleri zaman ne yapmaları gerekiyor? İlk hangi aşamaları geçmeleri gerekiyor? Şöyle orada bir training pet'i var. O training pet'ini tamamladıktan sonra aslında hatta ayrı bir Slack üzerinde de bir grubumuz var. Oraya da dahil olma imkanı sağlıyorlar. Direkt roadmap'e erişebiliyorlar. Oradaki uzman arkadaşlarla an be an aslında soru cevap şeklinde konuşabiliyorlar. O training pet'i tamamladıktan sonra bir sertifikasyon var. Ve bununla birlikte aslında bizler gibi konuya hakim, çok geniş bir aslında bu bir training pet, bir eğitim süreci. Geniş bir şekilde aslında konuya hakim olabiliyorlar ve yine müşterilerine Morpheus Enterprise'ı anlatabilir hale geliyorlar diyebiliriz. Evet, o zaman gerçekten eğer merak ediyorsa müşterilerimiz hani sizler ya da iş ortaklarınızla beraber onlara bunları anlatabiliyorsunuz ya da işte demo yapabiliyorsunuz vesaire. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Var. Yani çok geniş kapsamlı, çok güzel bir üründen bahsettin. Ama bu ürün gerçekten bahsettiğiniz kadar ucuza mı fiyattan? Yani ne bileyim korbaşı sanki böyle
ay taşıyla falan almak gerekir gibime geliyor. Bilmiyorum, biraz daha bu fiyat özellikle bundan biraz bahseder misiniz? Şöyle, aynı sorular Zerto satın almasında da gelmişti aslında Engin abi. O zaman da sen benden daha iyi bilirsin. Zerto HP satın almadan önce ateş pahasıydı. Evet. HP satın aldıktan sonra evet yine pahalı diyebiliriz ama bir yere oturdu artık. Ve gerçekten müşterilerimiz tarafından değerlendirilip satın alınabilir durumda. Morpheus Enterprise satın almadan önce de bence rekabete göre gayet uygun bir noktadaydı. Satın alma sonrasında da oradaki o eski workload element lisanslamasından sokete geçildi. EM Essentials'la aynı noktaya oturtuldu. Dolayısıyla sadece oradaki sunucuların üzerindeki soket sayısı bizim için yeterli. Evet. Arka planda çalışan load balancer'lar, storage'lar, uygulamalarınızla ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla çok iyi yapmışız. rekabetle karşılaştırdığımızda çok daha uygun maliyete getirebilir durumdayız. Peki o zaman şöyle kapatacak olursak son olarak eklemek istediğiniz birer cümle alalım mı sizden? Tabii şöyle, bugün için çok teşekkürler. İki değerli aslında konuşmacı. Engin abi zaten senelerdir tanıyoruz. Seni de yine senelerdir VMware'den biliyoruz. Başka onun haricinde söyleyecek bir şeyim yok. Benim çok teşekkür ediyorum. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Önce VM Essentials konuştuk aslında HP Türkiye ile. Sonra Zerto konuştuk. Bugün de Morpheus konuştuk. Ben çok iyi anladım. Çok da güzel anlattınız. Çok teşekkürler paylaştıklarınız için. Biz teşekkür ederiz. Bugün HP Türkiye ekibiyle beraber Morpheus çözümünden bahsettik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.